Orijinal Teen Titans serisinin şüphesiz en tuhaf bağlarından birisi Robin ve Slade arasında olandı. Slade, Robin için sıradan bir düşman değil, aynı zamanda kendi kimliğini sorgulamasına sebep olan bir karakterdi. Slade yaşlandığı zaman yerini alabilecek birisini arıyordu ve gözünü Robin'e kestirmişti. Robin ise Slade'den bir yandan nefret ederken bir yandan da ona fazlasıyla takıntılıydı. Peki Robin'in Slade takıntısının kaynağı neydi ve bu takıntı Robin'i ne hale getirdi? Bunlara değineceğiz. Ama öncesinde Teen Titans videoları ilginizi çekiyorsa videoya beğeni bırakabilirsiniz. Videolardaki beğeni sayıları hangi çizgi filmleri sevdiğinizi anlamama yardımcı olur. Böylece kanalda o çizgi filmlere ağırlık verebilirim. Slade seri boyunca diğer titanlarla pek ilgilenmezken Robin'e özel bir ilgisi vardı. Onun liderlik yetenekleri ve suça karşı hırsı Slade'i etkilemişti. Slade, Robin'in içinde güçlü, karanlık bir yön olduğunu düşünüyordu ve bunu ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Böylece onu kendi tarafına çekecek ve çırağı olarak eğitecekti. Slade'in amacı Robin'e fiziksel bir saldırıda bulunmak değil, zihniyle oynamaktı. Birilerinin aklına girme konusunda bir uzman olan Slade, Robin'i kendi safına çekme planına başladı. Robin'in dikkatini çekmek için onun takip edeceği ipuçları bırakıyordu. Robin bu ipuçlarını takip etse de Slade ondan her zaman birkaç adım öndeydi. Slade Robin'e kendini bir zavallı gibi hissettirerek onun iyice kendini sorgulamasına sebep olmuştu. Slade onun aklına girmeyi gerçekten başarmıştı. Robin ondan başka bir şey düşünemeyecek kadar ona takıntılı olmuştu. Öyle ki artık kendi takımından bile sakladığı bir gizli kimlikle Slade'in peşine düşecek kadar ona saplantılıydı. Robin Slade'den hoşlanmasa da onu takip ederken farkında olmadan yavaş yavaş ona benzer davranışlar sergilemeye başladı. Daha sonra Slade planındaki sonraki aşamaya geçti. Teen Titans ekibini uzaktan öldürmekle tehdit ederek Robin'i çırağı olmaya zorladı. Who knows? I might even become like a father to you. I already have a father. Robin bir süre Slade için suçlar işledi. Slade, Robin'in ahlaki sınırlarını zorlayarak onun kendi değerleriyle çatışmasına sebep oldu. Ona aslında farklı olmadıklarını, sadece Robin'in henüz bunu göremediğini söyledi. Robin takımının desteğiyle Slade'e karşı direnerek onun çıraklığından kurtuldu. Sezonlar içinde Robin Slade'i birebir dövüşte yenemese de ekibiyle birlik olduğunda birçok kez onu durdurmayı başardı. Peki bu Slade'in başarısız olduğu anlamına mı geliyordu? Tabii ki hayır. Biraz önce de söylediğim gibi Slade'in amacı Robin'de fiziksel bir hasar bırakmak değil, zihninde bir hasar bırakmaktı. Slade, Robin'in aklına öyle bir kazınmıştı ki Slade'in ölümü bile Robin'i rahatlatmamıştı. Slade'in ölümünden sonra Robin artık Slade ile ilgili halüsinasyonlar görüyordu ve onunla dövüştüğünü sanıyordu. Bu olayda Red X'in tozunun da etkisi olsa da Robin'in kendisinin de söylediği gibi o Slade'in öldüğünü kabullenemiyordu. Slade orada olmamasına rağmen Robin onu duyuyor, hissediyor ve ondan hasar alıyordu. Bölüm içindeki aşırı agresif ve saplantılı tavırları Slade'in ona yaşattığı travmaları yansıtır cinstendi. But Robin, there was no one there. Peki Slade'in yaptıkları neden Robin'i bu hale getirmişti? Robin, Slade'in onun hakkındaki düşüncelerini neden bu kadar umursuyordu? Sonuçta hayatında birçok farklı kötüyle savaşmıştı ama hiçbirinin söyledikleri onu bu şekilde etkilememişti. Cevap Robin için Slade'in sadece bir düşmandan ibaret olmaması diyebiliriz. Slade, Robin'in içindeki büyük bir korkunun yansımasıydı. Kontrolü kaybetme korkusu. Robin hayatının büyük bir bölümünü Batman'le geçirdi. Sonrasında ise onun yanından ayrılıp kendi yolunu çizmeyi seçti. Kendi yolunda ilerlemeye çalışırken Slade'in gelip sürekli "biz seninle aynıyız" demesi onu kimlik krizine soktu. Batman ona her zaman herkesten bir adım önde olmasını öğretmişti. Şimdi ise Robin, Slade'in karşısında her zaman birkaç adım geride kalıyordu. Slade'in gerisinde kalması Robin'e kontrolü kaybettiğini hissettiriyordu ve Slade yüzünden yaşadığı kontrol krizleri Robin'in kendi yöntemini sorgulamasına sebep oluyordu. Mesele Robin için artık Slade'i yakalamak değil, ona ve kendine kim olduğunu gösterme çabasıydı. Tüm bunların ardından Robin şu gerçeğin farkına vardı. Onu aslında bu kadar saplantılı bir şekilde Slade'e bağlayan şey Slade gibi olmaktan korkuyor olmasıydı. Slade'in onun kendisine benzediğini söylemesi Robin'e kendisini sorgulatmıştı. Aynı şeyi Star'dan da duymak ise içindeki ya doğruysa korkusunu daha da büyütmüştü. Kendi yöntemleri başarılı olmadıkça ya yöntemlerim yanlışsa ve Slade haklıysa düşüncesini durduramaz hale gelmişti. Robin bunu anladığında ve zihnini bu düşünceden arındırdığında artık Slade'in diğer düşmanlardan bir farkı kalmamıştı. Slade'i özel kılan şey sadece öyle olduğunu düşünmesiydi. Peki sonrasında Slade'e ne oldu derseniz, ikinci sezonun sonunda Slade'in Terra'yı kontrol altına almaya çalışırken lava düştüğünü görmüştük. Meğer orada tam öleceği sırada Trigon onu kurtarmış. Yaşıyor olsa da Slade eskisi gibi özgür değildi. Trigon onu kurtarmıştı ama bunun bir bedeli olarak Trigon'un emrine girmişti.
Slade daha sonra Trigon'a ihanet edip Teen Titans ekibiyle ittifak yaptı. Bu sırada Robin'le beraber sırt sırta savaştılar. Robin artık onu eskisi gibi umursamıyordu. Slade de artık Robin'in onun yolundan gitmeyeceğini kabullenmişti. Robin Raven'ı kurtarırken Slade de bedenini geri aldı. Raven Trigon'u durdurduktan sonra Slade'e ne olduğunu bilmiyoruz. Bu erken final sebebiyle cevapsız bir soru olarak bırakıldı. Ona ne olduğu bilinmese de artık Robin için bunun bir önemi kalmamıştı. Robin artık Slade'in var olup olmamasıyla ilgilenmiyordu. Geçen onca yılın ardından anladığı gerçek, asıl zafer onu yenmek değil, ona dönüşmemekti. Sonucunda Robin ne Batman gibi katı bir savaşçı ne de Slade gibi acımasız bir manipülatör olmuştu. O artık kim olduğunu bulmuştu ve kendi çizdiği yolda takımına kaptanlık yapmaya devam edecekti. Titans, go! İzninizle biraz da çizgi filmin yarıda kalması hakkında konuşmak istiyorum. Bana sorarsanız çizgi film devam etseydi Slade tekrardan dönecekti ve güzel bir karşılaşma görecektik. Seri erken final yapmak zorunda kalınca bunu göremedik. Çizgi film erken bittiği için eğer final bölümünü izlerseniz size pek final gibi gelmeyecektir. Slade, Terra ve Red X ile ilgili bazı konular cevapsız bırakılarak çizgi film zorunlu erken final yapmak zorunda kaldı. Normalde serinin bir sezon daha sürmesi bekleniyordu ama bazı ticari sebeplerden bitirilmek zorunda kaldı. 6. sezon gelseydi Beast Boy ve Terra arasındaki ilişkinin devam edeceği iddia ediliyordu. Bunun yanında Darkseid gibi daha büyük kötülerin de hikayeye dahil olacağı ve Slade'in çok daha büyük bir planla döneceği de iddialar arasındaydı. Hayranlar yıllarca 6. sezon gelsin kampanyaları yaptı ama finalin üstünden neredeyse 20 yıl geçmesine rağmen seri devam etmedi. Çizgi film sona erdiğinden devamında ne olduğu bilinmese de Robin artık kendi çizdiği yolda ilerleyecekti. Ne Slade ne de bir başkası artık onun zihnine giremezdi. O geçmişin gölgesinden sıyrılmış önündeki maceralara bakıyordu. Videonun bu kısmını çok sonradan ekliyorum. Bu yüzden kendi sesimi kullanamadım. Şimdi birkaç şey söyleyeceğim ve video yeniden kendi sesime dönecek. YouTube kanalımdaki katıl üyeliklerini gözden geçirdim ve bu üyelikleri sizler için daha avantajlı olacak şekilde yeniden düzenledim. Artık kanalda normal videoların yanında sadece katıl üyelerine özel videolar da yayınlanacak. Bunun yanında katıl üyelerine özel başka avantajlar da var. Birkaç dakikanızı ayırıp hepsini gözden geçirebilirsiniz. Katıl üyeliklerinin fiyatlarının fazlasıyla ucuz olduğunu söyleyebilirim. Bir ekmek fiyatına kanalın özel ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Kendinize uygun kademeyle Filmorbit katıl üyesi olmaya başlayın. Bu videoda anlatacaklarım da bu kadardı. Daha fazla Teen Titans videosu için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara Robin ve Slade hakkında bir şeyler de yazabilirsiniz. Farklı bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.